Diyorlar ki sen onun arkadaşlarını kesmeseydin escort olmayacaktı. 3 yıllık bir ilişkim var. Kız arkadaşım Alevi, ben Sunniyim. Kızın ailesi beni istemiyor. Bence en büyük cevap, kayınvalidem neredeyse her gün torununu özlüyorum diye eve geliyor. Kafayı yemek üzereyim. Kendim üniversite mezunuyum ama erkek arkadaşım lise mezunu. Şimdi bu olay beni çok etkiledi. Keşke elimden bir şey gelse ama sana buradan tekrar söylüyorum. Herkese selam. Yepyeni bir konseptle karşınızdayım. Şimdi bu konsepte nasıl karar verdim? Hemen kısaca bahsedeyim, sonra olaylara giriyorum. Instagram'da böyle benim takipçilerim çok samimi buldukları için hayatlarıyla ilgili şeyleri yazıp abla sen olsan ne yapardın gibi şeyler yazıyorlardı. Sonra böyle 1, 2, 3 derken bayağı dertleşmeye başladık. Benim de aşırı hoşuma giden bir şey. Böyle kızlarla falan işte muhabbet etmek, sohbet etmek. Böyle birileriyle sohbet etmeye bayılırım. Sadece kızlar değil tabii ki, erkekler de yazdılar. Sonra dedim ki ben neden böyle bir içerik üretmiyorum? Hiç kimsenin ismini vermeden herkes sıkıntılarını anlatsın. Sonra beraber yorumlayalım. Tabii ki ben uzman değilim. Yorumlayacağım, sohbet edeceğiz. Yani bu verdiğim öneriler terapi gibi algılanmasın tabii ki. Sohbet edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Video geliyor. Şimdi ilk olarak Instagram'da bir paylaşım yaptım, story attım. Dedim ki şu an herkes yazsın. Ama ondan öncesinde de yazanlar olmuştu. Sadece bir arkadaşınkinin ekran görüntüsünü almayı unutmuşum. Ama ona cevap vermek istiyorum. Değişik bir hikayesi vardı. İlk ondan bahsedeyim. Sonra diğer hikayeleri beraber okuyacağız. Sonra yorumlayacağız. Şimdi bu arkadaşımız demeyeyim ya. Kızlara Bebiko diyelim. Erkeklere de Caniko diyelim. Ne diyelim? Çünkü isim veremeyeceğim. Tamam, kızlara Bebiko diyoruz. Şimdi bu Bebiko yıllardır bir arkadaşı varmış lise döneminde. Çok sevdiği bir arkadaşıymış. O da onu çok seviyormuş. Ama kız böyle farklı bir kızmış. İşte çok erkeklerle takılan, hani erkeklerin evine giden falan bir kızmış. Yadırgadığım için söylemiyorum. Onun yazdığını söylüyorum. Bebiko da çok şey değilmiş. Yani o tarz bir kız değilmiş. Böyle çevresindekiler diyorlarmış ki buna onunla görüşme hiç sana göre değil. O da böyle biraz etkilenmiş. Hem çevresinden hem kızın yaptıklarından etkilenmiş. Ve bir gün karar almış, demiş ki ben artık arkadaşımla görüşmeyeceğim. Kıza da söylüyor seninle görüşmeyeceğim diye. Sonra bunların arası açılıyor tamamen. O kendi hayatına gidiyor. Bu Bebiko da kendi hayatına gidiyor. Arkadaşı zaten söylediğim gibi çok düzenli bir hayatı, düzgün bir hayat yokmuş. O yüzden arkadaşlarını ayırıyorlar. O arkadaşı escort oluyor. Çok ayrıntılı bir şekilde de yazmış onu ya. Escort oluyor, hatta bu Bebiko'ya haberleri de geliyor. İşte böyle şöyle oldu falan diye. Sonra o kötüleyen arkadaşlar, işte ondan uzak dur diyen arkadaşlar diyorlar ki sen onun arkadaşlarını kesmeseydin escort olmayacaktı. Senin de biraz suçun var. Hani böyle o biraz daha dizginliyormuş. Bana sorusu da şu. Abla diyor, kendimi asla affedemiyorum. Hala onu çok seviyorum. Görüyorum da, haberleri de geliyor bana. Çok seviyorum kalbimde. Ama hani şu an görüşme ihtimalimiz de yok. Vicdanımı rahatlatamıyorum. Ben onunla arkadaş olmayı kestiğim için böyle olduğunu düşünüyorum. Sence böyle mi? Ne düşünüyorsun? Lütfen bana yardım et. Beni suçlayanlar da oluyor. Sence ben suçlu muyum demiş. Şimdi bence hayatta herkesin seçimleri vardır ve seçimlerinin sonuçlarını ödersin. Ve bazen seçim yapmak gerekir, yani hayatından bazı insanları çıkarmak gerekir. Yaşadığı olay genç yaşta olduğu için. Yani 17 yaşında falan olduğunu düşünüyorum. Çünkü lisede 16 yaşında olduğunu düşünüyorum. 3-4 yıl arkadaş olmuşlar çünkü. 16-17 yaşında verdiği bir karar, onunla görüşmeme kararı. O bir seçim yapmış. Ya balım, sen bir seçim yapmışsın ve erken yaşta yapmışsın. Bunun iyi sonuçları da olabilirdi, kötü sonuçları da olabilirdi. Sana kötü bir sonucu olmamış bu yaptığın seçimin. Bir arkadaş kaybetmişsin. Evet, bu üzücü bir şey. Şu anda da arkadaş grubu falan varmış ama o kızı sevdiğini söylüyor. Arkadaş kaybetmişsin. Evet, üzücü ama daha hayatında ne arkadaşlıklar kazanacaksın ne arkadaşlıklar kaybedeceksin. Diğer kız için de hayatın seçim yanına geleceğim yine. Şimdi onun seçimi, şu an senin arkadaş olmayı kestikten sonra o escort olmuşsa, evet, ben kesinlikle şey demiyorum. Bir arkadaşınız sizinle aynı düşünmüyorsa, birebir aynı değilse onun arkadaş olmayın demiyorum. Çünkü zaten bence insanı zengin yapan farklılıklar. Yani ben farklı bir arkadaşım varsa oh diyorum ya, bana yeni bir şey katacak. Benimle aynı olan kişi zaten aynı şeyleri düşünüyoruz. Beni onaylayacak, ben onu onaylayacağım. Ama farklı biri ise diyorum ki evet, yani hayatıma yeni bir tecrübe giriyor. Farklılıklar güzeldir. Arkadaş olmaya devam edebilirdiniz ama küçük yaşta başkalarından etkilenmen çok normal. O arkadaşın da bir seçim yapmış ve bu yolda ilerlemeyi tercih etmiş. Yani ben şu an ikinizi de suçlu bulmuyorum ve onun hayatını düzene sokacak olan kişinin de sen olduğunu düşünmüyorum. Ailesi olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı ve diğer hikayeye geçiyoruz.
Bir de şunu da söyleyeceğim ya. Böyle insanların işte şununla arkadaş olma, şunu şöyle yapma, bu seni yanlış yola götürür. Ergenlik çağında evet yanlış arkadaş seçimi diye bir şey olabilir ama eğer karakteri oturmuş bir insansan yani arkadaşının kötü özelliğinden etkilenmezsin diye düşünüyorum. Şimdi ikinci olaya geçiyoruz. Var ya o kadar toplumsal olaylar ki. Abla benim kilom çok fazlaydı. 65-66 falan. Ve beni biraz kilolu gösteriyordu. İnsanlar bana sürekli psikolojik baskı yaptılar. Bir ay içinde 56 kiloya kadar düştüm. Yememiş içmemiş tabii ki. Şimdi 49 kiloyum. Bu sefer de bana çok zayıfsın, kemiksin diyorlar. Yani anlayacağım psikolojik baskı. Ben artık başa çıkamıyorum. Sen olsan ne yapardın? Bu baskıcı insanlara cevap olarak. Bence en büyük cevap tepkisizlik. Yani böyle seviyesiz insanlara en güzel cevap tepkisizlik. Yani bir insanın değiştiremeyeceği şeylerle ya da işte değiştirirken çok zorlanacağı şeylerle, fiziksel özellikleriyle ilgili yorum yapan insanlar çok mantıklı insanlar olmuyorlar zaten. Şimdi sen ona desen ki işte evet çok kiloluyum ya da işte hayır ben böyle seviyorum desen diyecek ki işte bu kendine yediremiyor. Böyle haz alacak. Onu zaten istediği o. Seni düşürmek ve bundan mutlu olmak. İşte ben dedim. Ben ona dedim zayıfla diye. Hani böyle nasıl diyeyim ya? Kötü yorum yaparak yani sen kötüsün ben iyiyim. Yani seni aşağıya çekerek kendini yukarı çıkarmak onun çabası. Sen ona istediğini vermemek için böyle bir şey söylediğinde sadece tepkisiz bakabilirsin. Tepki verme. Bu istediği yaşta olsun. İster yaşlı birisi olsun. İster senin yaşadığın biri olsun. Sana kötü hissettirmeye hakkı yok. Sen ona tepki vermediğinde inan kendini daha kötü hissedecek. Şimdi sen ona kötü bir tepki verirsen o kendini kötü hissetmeyecek. Diyecek ki herhalde çok takıyor bak. Bana böyle böyle dedi işte bana ters yaptı falan diyecek. En güzeli tepkisiz kalmak. İyi bir şey de değil. Onu onaylamak da değil. Onu haklı çıkarmanıza da gerek yok. Çünkü bunlar çok yüz buluyorlar. İnsanları linçliyorlar. Yani ben de sosyal medya kullandığım için şu anda çok iyi biliyorum. Hani normal hayatta da insanlar size kötü şeyler söylüyor ama sosyal medyada tanımadığı için yardırıyor yani öyle söyleyeyim. O yüzden bunlara çok fırsat vermemek lazım. Tepkisiz kalmak lazım. Ben bazen tabii ki yayınlıyorum. Çünkü bunlara haddini de bildirmek gerekiyor. Tabii ki normal hayatta gidip de işte ona buna anlatamazsın böyle bir şey. Ama ben ne yapıyorum? Yayınlıyorum. Diyorum ki bakın böyle 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 bu doğru değil. Eğer bu düşüncede olan varsa da yapmasın. Ben daha fazla kitleye hitap ettiğim için doğrusunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi diğer olaya geçiyoruz. Sevgilimle bir haftadır görüşmüyoruz. Galiba benden ayrıldı ama söylemiyor. Sizce yazmalı mıyım? Ben olsam bir haftadır görüşmüyoruz ve yazmıyorsa beklerim. Şöyle beklerim. Ben yazarsam zaten o kafasında bir şeyler var. İşte ayrılmak ya da barışmak gibi ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle ayrılmak ya da işte ara vermek ya da kafasında soru işaretleri var. Onları çözmeye çalışıyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. İnsanlar böyle birbirinden uzak kaldığında aslında kötü şeyleri hatırlamıyor. Genelde iyi şeyler hafızada daha çok kalan şeyler. O yüzden bekleyin, tepkisiz kalırsanız o iyi şeyleri yavaş yavaş hatırlayıp gelecektir. Tabii ki kendini tutmak çok zor. Ben de yaşadım ayrılık süreçleri falan filan babakoyla. Şimdi bu bebikoya diyorum ki bekle. Çünkü sen yazarsan diyecek ki tamam oh bu cepte. Ben biraz daha düşünmeye devam edebilirim. Hani o hala beni düşünüyor. Okey onunla ilgili sıkıntı yok. Ben biraz daha hayatıma devam edebilirim diye düşünecek. O yüzden yazmamak en iyisi. Şöyle sizi gerçekten seven biri zaten eninde sonunda dönecektir, yazacaktır. Sizi suçlamasını istemiyorsanız tabii ki mesela o da senin yazmadığını düşünüyorsa, bu yüzden bir şey yazmıyorsa bir tartışma sonucu değil de ikisiniz de birden böyle yazmamaya başladıysanız belki bir mesaj atabilirsin nasılsın diye ama bir şeyi sormadan nasılsın, iyi misin, hani bir sıkıntı mı var falan demeden normal bir muhabbet seyrine göre devam edebilirsin bence bebikocuğum bu şekilde. Allah var ya dilim damağım kuruyor. Bu işleri yapmadan önce çay kahve koymak lazımmış. Diğer mesajı okuyorum. Halbuki tanıdık olmayan bir isim gelmeyecek şekilde biriyle dertleşmeye o kadar ihtiyacım vardı ki anlatamam. Hamilelik sürecinde tanıdım sizi. Kızım şu an 3,5 aylık. Size o kadar özeniyorum ki asla kızımla bu kadar keyifli vakit geçiremiyorum. Kayınvalidem neredeyse her gün torununu özlüyorum diye eve geliyor. Hizmet et, yemek yap, çamaşır yıka. Bu çocuk niye ağlıyor? Aç mı? Emzir, su ver, şerbet. Emzir, burası niye kızarık? Şurası niye böyle? Ateşi var. Uykusu geldi. Emzir, müzir yazmış. O kadar üzülüyorum ki. Sütün var mı? Geldi mi? Giydirme. Şöyle yapma. Bu çocuk zayıf mı? Derken ki kilosu da iyi. 3,5 kilo doğdu. Şu an 7 kilo demiş. Gayet iyi kilosu da çocuğun. Sürekli bu şekilde geçiyor. Kafayı yemek üzereyim. Sezaryen doğum yaptım. Eve geçtiğimden beri bu şekilde. Ya bununla ilgili bir videoda çekeceğim. Bir anneye söylenmemesi gerekenler diye. Gerçekten bakın ben
hemşireyim, yeni doğan hemşiresiyim, çocukta hemşirelik yaptım ve sadece hastaneye git gel ve hemşirelik yapmadım. Bir sürü sertifika aldım, eğitim programlarına katıldım, kendime eğitimler verdim. Bir sürü bilgim var. Anne, bebek, anne sütü hepsiyle ilgili bilgim var. Ama yine de kendi çocuğun çok başka. Ben bile bu kadar etkilenebiliyorsam sizi düşünemiyorum. Çünkü annelikte şöyle bir şey var. Ya acaba onun dediği mi doğruydu? Hani ben kendi kafama göre yaparsam da zarar verirsem acaba onun dediği mi doğruydu diye bir his oluşuyor ister istemez. Ve insanlar bunu aşırı derecede kullanıyor. Bu çocuk zayıf mı? Ya normalde sizin aklınızda hiç öyle bir düşünce yok. O deyince böyle gece senin aklından şöyle geçiyor. Çocuk zayıf mı ya? Ben acaba iyi besleyemedim mi diye bir düşünce geçiyor. Oysa ki çok iyi beslemişsin, her şeyi çok iyi yapmışsın. Ama biliyor ya insanlar. Yani isterse anneannesi olsun, isterse teyzesi olsun, isterse babası olsun. Aynı şekilde siz de babasına kötü bir şey söylememiz lazım. Bir insanın anneliğine, çocuğuyla ilgili yapacağı şeylere karışmamanız lazım. Sev, git o çocuğu sev, öp. Öpme de tabii ki uzak biriysen. Ama yakınsan, tamam torunundur, seversin, öpersin. Kızım sana ne yapabilirim, nasıl yardımcı olabilirim diye sor ya. Zaten o yapacağını yapıyor, elinden geleni yapıyor. Sen o insana nasıl yardımcı olabilirim diye sor. Şimdi bu kayınvalideye nasihat oldu. Sana nasihatim. Yani gerçekten bu tarz toksik ilişkilerde mesafe koymak çok iyi oluyor. Tamam, eşinizin annesi olabilir ama bazen eşinizin annesine de mesafe koymak gerekiyor. Ben şuna da inanmıyorum. Gelinin kayınvalideye hizmet etmesine ya da kayınvalidenin geline hizmet etmesine. Yani herhangi birine hizmet etmesine aklım almıyor yani. Kölelik sisteminden başka bir şey değil. Tamam, gelir misafirdir. Biz zaten misafir ağırlamayı çok severiz millet olarak. Ama her gün gelen birini ben misafir olarak göremem. Üzgünüm. Evet, zaten misafir değil, annesidir diyorsanız da annesi ise, her gün gelense, misafir değilse de o zaman işin ucundan tutacak. Kızım sen bugün otur, ben yemeğimi yiyeyim diyecek. Gerekirse konuşun ya. Konuşun. Benim psikolojim çok bozuldu. Eğer anlayabilecek biriyse karşıdaki kişi. Konuşun, çok bozuldu. Ben her şeye yetişmeye çalışıyorum. Hani bak söylediğin olumlu şeyler, olumsuz şeyler beni çok etkiliyor diye anlat, otur kayınvalidene. Anlayabilecek biriyse. Ama biliyorum ki hayatta bazı insanlar var. Özellikle belirli bir yaşın üstü. Küçük yaşta bile nasihat almak istemiyor. Her şeyin onun doğrusunu bildiğini düşünüyor. Hani o tarz insanları değiştirmek çok zor. Ben olsam mesafe koyardım. Bazen küslük de iyi oluyor gerçekten. Eğer eşinizle konuşup bu dengeyi kurabiliyorsanız. Valla bayağı linçleyecekler gibi geliyor bu düşüncelerden dolayı beni. Neyse, diğer olaya geçiyorum. İyi akşamlar. Benim 5 senelik bir ilişkim var. Kendim üniversite mezunuyum ama erkek arkadaşım lise mezunu. Bunu ben dert etmiyorum. Onun kendi işi var. Şu an nişanlanmak istiyoruz ama annem bana çok sıkıntı çıkarıyor. Atanmadan olmaz. Bir seni okutup bırakıp gidecek misin diyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Sence ne yapmalıyım? Bir tane arkadaşım var mesela benim. Kendisi memur. Eşi lise mezunu. Ama çok çalışkan birisi. Lise mezunu olması onun daha az ya da daha çok para kazanacağı anlamına gelmiyor. Bence daha çok para kazanma potansiyeli olduğu anlamına geliyor. Şöyle söyleyeyim. Ben üniversite okumasını kimse demiyorum. Bence herkes hayat tecrübesi için üniversite okumalı. Hani bilgi için değil, hayat tecrübesi için. Çünkü üniversitede kendine katabileceğin çok fazla şey var. Şeyden bahsetmiyorum, derse gidip gelmekten değil. Sosyalleşmek, ilgi alanları bulmak, kendini tanımak, sorumluluk almak, bu tarz şeyler için üniversite kesinlikle okunması gerekiyor. Ama okumamış. Ben olaya bakıyorum. Okumamış olabilir ama lise, üniversite, hatta lise bile okumayıp kendini o kadar geliştiren insanlar tanıyorum ki İnanamazsınız ya, inanamazsınız. Okumadığı kitap yok, ilgilenmediği alan yok. Tarihle ilgileniyor, arşiv karıştırıyor, makale okuyor. Bu ilkokul mezunu bir insan. Yani ilkokulda ne öğreniyorsunuz? Temel okuma bilgileri. İnsanda potansiyel varsa sadece üniversiteyle de olacak bir şey değil zaten. Onun dışında atanmanın çok büyük bir olay olmadığını, o kadar çok istifa eden arkadaşım var ki, ben de işten ayrıldım biliyorsunuz. Yani atanmak da çok büyük bir olay değil. Atanır, hatta zengin birisi olur ama sana değer vermiyorsa ben o ilişkiden ne anladım ya? Annen şimdi atanmak diyor da. Şöyle kadınlar, böyle eşinden hiçbir şekilde değer görmeyen kadınlar mutluluğun parayla geleceğini, düzenli bir işle geleceğini düşünüyorlar. O yüzden hani olur da ileride bu eşin seni mutsuz ederse para olsun, yani düzenli bir iş olsun. Para sıkıntınız olursa diğer şeyleri de çözemezsiniz diye düşünüyor. Ama size şöyle söyleyeyim, bir insan mutlu olursa başarılı da oluyor. Yani başarılı olmayı hedeflerse zengin de oluyor. Bunun lise mezunuyla, üniversite mezunuyla hiçbir alakası yok. Eğer birbirinizi seviyorsanız, birbirinize güveniyorsanız, iyi niyetiniz varsa bence asla pes etmeyin. Ben ailenize karşınıza alın demiyorum. Aile bu dünyadaki en önemli şey. Gerçekten en önemli şey.
Ama seçeceğiniz eş adayını da şey gibi değil, yani böyle bir mal alıyormuş gibi değil. İşte şu kriterler, şu olsun, şu olsun, şu olsun değil. İnsaniyetine bakarak seçmek gerekiyor bence. Bu ilerideki mutluluğu getirecektir diye düşünüyorum. Zaten kriterlerine göre seçtiğiniz insan sizi de kriterlerinize göre seçiyordur. Oldu ki sizin kriterlerinizden birini kaybettiniz. Hayat bu. Ne olacak? O zaman sizden vaz mı geçecek? Ya da tam tersi, siz onu kriterlerine göre, işte maaşına göre falan seçtiniz. Kaybetti işini, oldu ki bir sıkıntı oldu. O zaman vaz mı geçeceksiniz ondan? Yani asıl önemli olan sevgi. O yüzden birbirinizden vazgeçmeyin. Şimdi bu olay beni çok etkiledi. Benim çok güzel bir hikayem yok demiş başında. İsmini söyleyemeyeceğin için açıkça yazıyorum. Bu olay olalı çok oldu. Tacize uğradım ama ailemden biri tarafından. Küçüktüm. İlk başta anlamadım ne olduğunu. Abim dediğim biri yaptı. Seviyor zannettim ama sevmiyormuş. Büyüdükçe yaptıkları değişti. Karşı koyuyorum bazen ama engelleyemiyorum. Sen ne dersin? Şimdi annem baban yok mu diyeceksin. Var ama söylesem babam bana inanmaz ki. Anlatamam kimseye. Ve hala onunla aynı ortamlarda oluyorum. Utanmadan yüzüme bakıyor. Mecbur kalmadıkça yakın olmuyorum, konuşmuyorum. Allah'ım kimseye yaşatmasın demiş. Yani farkındaysanız bana sen olsan ne yapardın diye sormuyor bile. Ben bu mesaja dayanamadım, cevap verdim. Çok üzüldüm çünkü hani kaç yaşında olduğunu, kaç yaşındayken taciz uğradığını falan sordum. Ve tavsiyede de bulundum. Aile her şey ya. Ailenin sen ne yaparsan yap yanında olduğunu bilmek bir kızın en büyük güvencesi bence. Şimdi bu kızın ailesine o kadar çok söyleyeceğim şey var ki. Yani bir sürü söyleyeceğim şey var. Yani bir çocuk, ben şu an düşünüyorum, benim kızım var Doğa. Yani o bir şey söylediğinde benim ona inanmayacağımı düşünecek. Ya bu beni kahreder ya. Benim çocuğum nasıl ona inanmayacağımı düşünebilir. Ve böyle büyük bir olayda ben ona neden inanmayayım diye düşünüyorum. Ama bu arkadaşım o kadar emin ki ailesinin inanmayacağına. Benim bulunduğum tavsiyeler kesinlikle ailesine, birisine, tanıdığı birine söylemesi gerektiğini söyledim ona. Çünkü bu tarz olayların sonu taciz artıyor. Taciz arttıkça tabii ki kız geri çekilmeye çalışıyor. Hatta böyle bir sürü hikaye var YouTube'da bu tarz içerik üreten. Mesela bir tane hikayeyi izlemiştim. Kız artık evlenecek, yani normal bir hayata geçecek. Gitgide şiddet artıyor, evlenmesine izin vermiyor ve ölümle sonuçlanıyor. Böyle bir şey yapan bir insan, sapkın bir insan her şeyi yapabilir. Bir çocuğa zaten tacize bulunabilen bir insan şiddette bulunabilir, tacize bulunabilir, daha büyük şeyler yapabilir. Belki başkalarına da yapıyordur. Bence kesinlikle ortaya çıkması lazım. Ailelerinde üstüne düşen görev, çocuğunuzun arkadaşı olacaksınız. Yani başka bir yöntemi yok bunun. Şu anda da beni izleyen anne adayları, anneler, baba adayları, babalar, çocuğunuzun sizden korkmamasına önem gösterin. Korkarak bir sevgi olmaz. Zaten bizim toplumumuzun problemi bu. Korktuğumuz için hiçbir şey aşamıyoruz. Korkarak hiçbir şeyi çözdüremezsiniz çocuklarınıza. Ben ne olursa olsun, babası sert biriymiş, anlatamıyorum falan dedi. Bir şeyler yapamadığım için o kadar çaresiz hissediyorum ki kendimi. Ama yine de söyledim, ne olursa olsun baban sert biri de olsa bu olay çok önemli bir olay. Bazen engelleyemiyorum çünkü falan dedi. Şu an büyük, yetişkin birisi. Yani yaşı büyük. 24 yaşında şu an. Hala devam ediyor. Aynı ortamlarda bulunuyorlar. Kaçmaya çalışıyor falan. Hani her şeyi geçtim. Şu an hiçbir şey yapamayacak olsa, yani hiçbir şey yapmıyor olsa bile onun tedirginliği, onun psikolojik baskısı, zaten kesinlikle psikolojik bir tedavi alması gerekiyor. Yani şu an sana karşı konuşmak isterdim aslında. Psikolojik bir tedavi alman gerekiyor. Korkularını yenmen gerekiyor. Ailenin yanında olması gerekiyor. Keşke elinden bir şey gelse ama sana buradan tekrar söylüyorum. Kesinlikle ailene anlat. Önce annene, sonra babana anlat. Daha sonra dönüşü olmayan şeyler olmasın diye. Biri demiş ki sadece birkaç kere gördüğüm biri o kadar çok seviyorum ki kimseye alamıyorum hayatıma. Hem de senelerdir. Onun bundan haberi yok. Tamamen saf temiz duygularla seviyorum. Başka bir şehre gideceğim bir aylığına. Onun bundan haberi bile yok ama üzülüyorum ondan uzak olacağım için. Bana onunla aynı havayı solumak bile yetiyor demiş. Çok masum bir sevgi. Bu bir bebiko. Kimseye anlatamıyorum. Beni takıntılı sanarlar diye. Ama çok temiz duygularla seviyorum. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için. Kimseye anlatamıyorum demiş. Ya o kadar tatlı ki. Yani buna söyleyeceğim tek bir şey var. Git konuş bence. Ne kaybedersin ki? Yani şu an zaten elinde olan hiçbir şey yok. Ne kaybedersin? Bu saf duygularını anlatabilirsin. Yani bu toplum baskısı, erkek konuşacak, erkek gelecek gibi bir şey var ya. Yok işte bak, hoşlanıyorsun. Onun gelmesini beklemen çok zor. Haberi bile yok. Seni nasıl fark etsin? Gidip konuşabilirsin bence. İnşallah da güzel bir sonuç elde edersin. Abla benim bir ilişkim vardı. Aramız çok iyiydi. Bana sorunlarım var diyerek ayrıldı. Aradan
2 hafta geçti. Sevgilisi olduğunu öğrendim. Beni her yerden engellemişti. Bayramın son günü beni gördü, engelleri kaldırdı ama hala yazmadı. Sence ne yapayım? Yazarsa barışayım mı? Ya da barışmayayım mı sence? Yazar mı durduk yere mi kaldırdı engeli? Demiş. Şimdi sana yalan söylemiş, bir sorunlarım var demiş ama aslında başka bir sevgisi olduğu için öğrenmişsin. Bir sürü hata yapmış mı sana karşı? Sen hala onu seviyorsun saf duygularına. Şimdi çok sevdiğin için barışmak isteyebilirsin. Ama şu an sana engeli kaldırmış. Bak bunun bile farkındasın. Demek ki sürekli stalkluyorsun. Seviyorsun. Takmışsın bu durumda. Şimdi sen onu hiçbir sebepsiz affedersen, diyelim ki yazdı sana barışmak istiyorum falan dedi. Sen de tamam ben de seni bekliyorum gibi bir şey yazarsan, yani bu ikinci kez de yapar, üçüncü kez de yapar. Çünkü sen ceptesin, sen ne olursa olsun onu bekliyorsun. Bu şey demek değil. İşte ceptesin, tamam aldatabilir erkekler diye değil. Bunun karakteri zaten çok güzel değil. Ama sen seviyorsun, insanlar değişebilir. Bunu da değiştirmek istiyorsan, onunla beraber olmak istiyorsan kesinlikle yazma. Zaten tamamen hata yapan o, terk eden o, sorunlarım var diyen o, başka biriyle sevgili olan o. Engeli kaldırdıysa bekle yazmasını. Kesinlikle yazma, çünkü yazarsan oh diyecek ya o beni hala seviyor. Zaten erkeklerde bu var. O da beni sevsin, o da beni sevsin, hepsi beni sevsin. Çok seviyorlar sevilmeyi. Hatta böyle ayrılsalar bile arada bir yokluyorlar. Hani hala beni seviyor mu diye. Ha seviyor. Tamam okey, o zaman ben yoluma devam edebilirim. Takılayım başkalarıyla oluyor. O yüzden böyle olmayın. Hiçbir şekilde yazmamanı tavsiye ediyorum. Öncelikle Allah uzun ömürler versin. Dodik çok tatlı. Size ve eşinize selamlar. Kısaca anlatacağım. 3 yıllık bir ilişkim var. Kız arkadaşım Alevi, ben Sunniyim. Kızın ailesi beni istemiyor ve ilişkimiz uzak mesafe demiş. Ailesi kıza rahat vermiyor. Bir yandan da ailevi sorunları var falan filan. Bu içeriği de konuşmanı istedim, o yüzden yazdım demiş. Ya var ya, bu içerik roman olur gerçekten. Ya bu ailelerin seni ona vermem, bunu yapmam. Daha birkaç tane daha hikaye var böyle. Ama video çok uzun sürecek. Onları diğerlerinde anlatırım. İşte bu evlenmek isteyip evlenemeyenler falan. Yani bu ailelerin insanların mutluluğuna sürekli bir şey koymasını gerçekten asla anlamıyorum. Alevi olsun, Sunni olsun, ya bu insanlar mutlu olacaklarsa, yani 2 tane Sunni evlenince çok mu mutlu oluyor? Çok mu çocuklarına Sunnilik dinini müthiş yetiştiriyorlar? Ya da 2 tane Alevi olunca çocuklarına müthiş bir dini öğretip çok mutlu mu oluyorlar? Yani ikisinde de ayrılanlar var, ikisinde de çok büyük problemler var. Psikopat var, onu var, bunu var. Yani bence asıl saf olan şey İyi niyettir. Bu 2 insan iyiyse, birbirini seviyorsa, bu ailelerin mutsuzluk çabasını anlayamıyorum. Yani şöyle aslında anlıyorum. O da ailesinden mutsuzluk almış, çocuğuna mutsuzluk aktarıyor. Zaten böyle okumanın, kendini geliştirmenin, sosyalleşmenin, bir alanlarda bir şeylere uğraşmanın asıl amacı bu ya. Kendini geliştirebilmek, yani artık farklı bir açıyla bakabilmek, kendini değiştirebilmek, yani önemli olan bu. Tabii ki ailelerin kendini değiştirmesi çok zor. Bu var ya, çok karışık bir konu. Çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama en azından görüşümü söyledim. Anlatacaklarım bu kadardı. Ya var ya, hepsini konuşasım var da ben bir oturdum, ama en baştan söyledim zaten sohbet etmeyi çok severim diye. Bunları saatlerce konuşurum. Şimdi ilk video böyle bu olsun. Mutlaka yorumlarınızı aşağıya bırakın. Nasıl oldu? Siz ne düşünüyorsunuz bu konularla ilgili? Aşağıda böyle biraz dertleşelim istiyorum. Yorumlara cevap vereceğim, zaten veriyorum biliyorsunuz. Bu içerik nasıl oldu, bir de onunla ilgili yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok basit. Tıklıyorsunuz, abone oluyorsunuz ve destek olmuş oluyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.